Herkesin hayatında her zaman büyük ölçüde tekrar vardır. Her geçen gün içimizde büyüyen bu öfkeyle ne yapacağız? Onu susturmaya mı çalışacağız yoksa onunla yaşamayı mı öğreneceğiz? Çünkü gerçek şu ki bu öfke bir anda ortaya çıkmadı. Yavaş yavaş birikti. Görülmemekten, duyulmaktan, mahrum bırakılmaktan, hikayemizin bilinçli şekilde görmezden gelinmesinden doğdu. Dünya bazen sadece sırtını dönmez, bilinçli olarak gözlerini kapatır ve insan en çok da bunu unutamaz. Çünkü sessizlik bazen söylenen en sert cümledir. Bir düşün, acının bu kadar görünür olduğu bir yerde nasıl bu kadar görünmez kalabildik? Nasıl oldu da insanlar gözlerinin önünde yaşanan bir gerçeği yok saymayı seçti? Sadece birkaç dakika sosyal medyada gezinmek bile yetiyor aslında. Neyin öne çıkarıldığı, neyin gömüldüğünü hepsi bir tercih. Ve biz o tercihin dışında bırakıldık. Peki ya dost sandıklarımız? Sessiz kalanlar? Hiçbir şey olmamış gibi devam edenler? Günün birinde onları anlayabilecek miyiz? Yoksa bu zihnimizin sürekli geri döneceği bir kırılma noktası olarak mı kalacak? Daha zor bir soru var. Affedebilecek miyiz? Affetmek. Kulağa büyük ve olgun bir eylem gibi geliyor ama bazen affetmek unutmak değildir. Hatta çoğu zaman mümkün bile değil. Belki de mesele affetmek değil, belki mesele o yükle nasıl yaşayacağımız. Çünkü inkar edilmek sadece dışarıdan gelen bir şey değil. Bir noktadan sonra insan kendi varlığını bile sorgulamaya başlar. Gerçekten oldu mu diye sorar kendine. Ve işte o an öfke devreye girer. Net, tanıdık, güçlü bir duygu. Şüpheye yer bırakmaz. Bu yüzden öfke bu kadar çekici, bu yüzden bu kadar güvenli hissettiriyor. Çünkü öfke en azından sana haklısın der. Ama burada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü öfke bir araçken kolayca bir kimliğe dönüşebilir. Ve o zaman soru değişir. Biz öfkeyi mi taşıyoruz yoksa öfke mi bizi? Bir de şu var, içten içe bildiğimiz bir şey. Bugün görmezden gelenlerin yarın benzer bir gerçekle yüzleşeceğini düşünüyoruz. Tarih böyle işliyor çünkü. Adaletsizlik yön değiştirir ama yok olmaz. Peki o gün geldiğinde ne hissedeceğiz? Bir tatmin mi, bir rahatlama mı? Şimdi anladınız mı deme isteği mi? Dürüst olayım, belki kısa bir an için evet ama uzun vadede bu gerçekten bir iyileşme getirir mi? Başkalarının düşüşünü izlemek kendi yaralarımızı kapatmaz. Sadece dikkatimizi dağıtır. O yüzden asıl soru şu, biz bu öfkeyle ne inşa edeceğiz? Çünkü bu duygu yıkıcı olduğu kadar kurucu da olabilir. Seni harekete geçirebilir, sınırlarını çizebilir, sana neyin kabul edilemez olduğunu gösterebilir. Ama eğer yön verilmezse seni tüketir. Ve belki de en zor kabulleniş şu. Dünya her zaman adil olmayacak. Herkes seni anlamayacak. Herkes doğru tarafta durmayacak. Bu bir başarısızlık değil. Bu gerçekliğin sert bir parçası. Peki o zaman ne yapacağız? Belki de ilk adım öfkeyi düşman ilan etmemek. Onu tanımak, onunla konuşmak. Neden burada olduğunu anlamak. Sen zaten bunu yapmışsın. Öfke benim güvenli alanım diyorsun. Bu çok net bir farkındalık çünkü çoğu insan bunu inkar eder. Ama güvenli alanlar sonsuza kadar kalınacak yerler değil. Dinlenmek içindir, yerleşmek için değil. Öfkenin seni korumasına izin ver ama seni tanımlamasına izin verme. Ve belki de en önemlisi, bu hikayenin tek duygusu öfke değil, yas, hayal kırıklığı, yalnızlık. Ve evet, hala bir yerlerde umut da var. O umudu romantize etmeye gerek yok. Küçük olabilir, kırılgan olabilir ama var. Biz İranlar için hala umut var. Son olarak şunu net söyleyeyim. Bu kadar yoğun bir öfke boşuna oluşmaz. Bu bir şeylerin gerçekten yanlış gittiğinin kanıtı. Ama bundan sonra ne olacağı, senin, benim, bizim bu duyguyla ne yapacağına bağlı. Onu bir duvar mı yapacaksın yoksa bir yön mü? Seçim kolay değil ama kaçınılmaz.
Ay pardon. Ya gerçekten sen bir görsün. Yani en azından söyleme yani hevesimizi kaçırma. Bak burada bir tane bıçak vardı. Onu ben bugün gördüm. Teşekkür ederim. Veriyor. Yeah, veriyor. My first wish, Hold on, what did you order? American. Roma yanarken en iyisi alevlere karşı çalıp oynamak. Çünkü Roma nasılsa yanacak. Yumuşak davranıp sonradan ağlayacağıma, nefretini şimdiden kazanmaya yeğlerim. Do you think that bad things that we do follow us through life? I don't know. Acı, bir bedenden diğerine geçebilen canlı bir şeydir.